Drone kaldırayım dedim. İyi ki de kaldırmışım. Yeni bir güne daha uyandık. Yine motel konseptinde. Çok güzel bir yer burası yalnız. Kapıyı açıyorsunuz. Bakar mısınız? Mükemmel. Hani kapının önünde motor yok. Bir numarayı almışsın ama motor nerede derseniz bakın göstereceğim. Motorum da burada tabii ki. Abi oradan oraya eşya mı taşıdın? Hayır. Buranın şöyle bir güzelliği var. 2 tane kapısı var. Tada! Kampçılar, karavancılar, motorcular. Sabah sabah epey bir hareket oluyor genelde bu tür yerlerde. Güzel yer. Hazır mıyız? Hazırız. Ne yapacağız bugün? Dünkü o muhteşem sürüşten sonra Allah'ım ne diyor ya? Tam 750 kilometreyi geçtim. Border Village Roadhouse'dan başlayıp ki hakikaten sınırdaydı. Güney Avustralya ile Batı Avustralya sınırında bir Roadhouse'du. Oradan başladım. Bu Norseman'e kadar 750 kilometre dümdüz geldim. Hele bir yer vardı ki orada fotoğrafı videoda çektim ya. Avustralya'nın en uzun düz yolu 150 kilometre neredeyse dümdüz. Hafif 20 derece bu yol bittikten sonra böyle virajlar başlayınca kendi kendime eğlendim hatta. Vay arkadaş ya ne kadar sıkıcıydı ya. Neyse şimdi geldiğimiz yerden nereye gidiyoruz? Esperanza gidiyoruz. Hatta orada biraz vakit geçireceğiz. Yani en azından bir 2 gün kalacağım. Hatta güzel sahil yürüyüşleri, sürüşleri falan da olabilir. Hatta şuradan fırlatsam olur mu acaba? Olmaz tabii. Ahandaki vallahi hiç içeri giremem. Bıraktım. Soldan gelen yok. Trafik soldan sola git. Devam. Güzel. 2 saatlik yolumuz var. Harika. Dünkü sıkıcı yoldan sonra bugün biraz daha böyle sakin bir yol alacağız. Çok güzel ya. Gerçekten karavanları vesaire inanılmaz bir karavan kültürü var. Ben Avrupa'da da var zannederdim. Ya böyle de. Bir de burayı görün. Her yer, herkes. Bak yol trenine bak, yol trenine bak. Görüyor musunuz yol trenini? Biraz yaklaşayım. Abi sen nasıl dönüyorsun bu yoldan? Bak. Adı üzerinde hakikaten yol treni ya. Şimdi bu yol trenini nasıl sollayacağız? Pardon nasıl sağlayacağız? Hadi bakalım. Güzel soru. Bitmiyor. Git bitmiyor. Nereye gidiyoruz? Esperanza doğru gidiyoruz. Aslında aşağı iniyoruz şu anda. Yani denize doğru, okyanusa doğru iniyoruz. Esperanza nereden duymuş olabilirsiniz veya bir şekilde fotoğraflarını görmüş olabilirsiniz. Çok meşhur bir Pink Lake var. Pembe Göl. Ama artık pembe değil. Şimdi şöyle bir notla paylaşayım. Gerçekten bulunduğunuz ülke sizi kurallarına adapte ediyor. Tabii kişiye göre değişiyor da olabilir ama genelde bulunduğunuz ülkenin kurallarına öyle veya böyle adapte oluyorsunuz. Kuralsızsa kuralsızlığa da adapte oluyorsunuz. Ben bu yüzden hep şey söyleyeyim yani. Bu konuda uygulayıcının çok sert davranması lazım. Hiç tavizsiz hem de. Hiç kimseye taviz vermeden sert davranması lazım. Ki buralarda öyle. Bak. Trene bak. Abişim ya var ya. Bunlara normal maaş vermiyorlardır eminim. Sola dedi. Abi sola dedin de. Ya bunlar da genelde öyle bir şey yapıyor ha. Sola dedi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 çarpı 2 36 çarpı 2 72 2 de önde var 74 tane lastiği var. Vay arkadaş ya. Amcamın oğlu Neşet Ocaklı. Sen de al bundan bir tane. 74 lastikli yol treni. Yani 48-50 falan görüyordum genelde de şunlar gibi bu o kadar büyük değil. Bu 74 lastik. Vay arkadaş ya. Güzel, güne keyifli başladık. Dünkü sıkıcı yolculuktan sonra Allah'ım ya Rabbim. Ya yol düz olur da o kadar mı düz olur ya? O kadar mı düz olur? Bir ara drone uçurdum. Bilmiyorum orada da görünüyordur da. Sağım solum önüm arkam her yer aynı. Çöl gibi adeta. Ama buralar yeşillenmeye başladı buraya yaklaştıkça. Şimdi muhtemelen aşağı inmeye başladıkça da ya biraz viraj olsun ne olur ya. Allah rızası için. Arkasına yaklaştığımda ya ben işi sağlam alayım diye yola bakıyorum. Zaten çok trafik yok da
sürekli olarak sollaman için sinyal veriyor. Hemen hemen hepsi yapıyor. Bu da yaptı biraz önce mesela. Tamam dedi, geçebilirsin. Çok daha uzağa görüyor tabii. Çok daha yukarıda oturuyor. Çok daha önde. Yani Allah'tan şu motorun cruise kontrolü var. Müthiş olay. Kendi kendine gidiyor. Vallahi kendi kendine gidiyor. O acayip güzel bir şey ya. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. O abi yol dümdüz buraya gidiyor. Hiç. Dümdüz gidiyor. O çiçek. Bu olmasa yani gerçekten çok yorucu olurdu. Dünkü yol bitmezdi yani. Çok yoruldum mu? Ya yoruldum tabii de kendi kendime de eğlendim yolda ya. Çok fazla mola verdim. Gerçekten çok fazla mola verdim. Bu arada hemen durdum. 2-3 yerde birden yılan ikazı vardı. İnşallah karşılaşmayız arkadaşlarla. Neyse çok fazla mola verdim. Su içtim. İşte ne bileyim kahve mave bir şeyler yedim. Yeme konusu iyi değil. Şimdi Northman'den Esperanza geçerken yolda şöyle bir şey. Bakın Red Lake diyor. Burada çok meşhur bir Pink Lake. Pink olmayan bir Pink Lake var da hemen yanı başımızda görünce dedim durayım bir, şu Red Lake neymiş? Burası. Red Mat değil. Basbayağı beyazlaşmış, tuzlaşmış bir göl. Ama zaten o Pink Lake de artık pink değil. Onu biliyoruz. O çok daha meşhur ama drone kaldırayım dedim. İyi ki de kaldırmışım. Emirhancığım valla artık özgüvenim bayağı yerine geldi sayende. Artık manuel indiriyorum. Spor gönderiyorum hatta öyle. Otomatik de indirmiyorum abi. Direkt gel kardeşim gel diyorum. Manuel olarak indiriyorum. Fazla özgüven de iyi değildir değil mi? Bugün çok keyifliyiz ya. Bugün çok böyle uzak bir yolumuz yok. Sadece 1 saatlik bir mesafemiz var. Bu 1 saat içerisinde Esperanza kalacağımız yere ulaşmış olacağız. Düz yollar bitti mi? Hayır. Ama ya dünkü gibi değil ya. Allah'ım dün neydi öyle? Dünkü 750 kilometrelik yoldan sonra bugün biraz daha böyle dengeli gidelim istiyorum. Hem de bir gün daha fazla kalacağız burada. Oradan sonra da Esperanza'dan sonra nereye gideceğiz? Albanya'ya. Daha böyle dağlık, yeşillik yollar, yağmur ihtimalinde yüksek olduğu bölgeler. Şu anda da hava kapatmaya başladı. Bugün hatta bir kısmen bir yağmur gösteriyor. Olsun. Yalnız bu gezideki en keyifli kısmı söyleyeyim ben size. Burası çok sıcak bir bölge ama bulunduğumuz mevsim o kadar güzel ki şu anda 23 derece ama hiç çıktığımda 17 falandı. Çok güzel havalar. Çünkü sonbahardayız. Serinleme başladı. Ya çok havalı değil mi? Bu bölgede özellikle Great Ocean Road'da görmüştüm. Bütün arabalarda yani en azından o bölgeye gidenlerde falan böyle sörf tahtaları asılı her yerde. Sağında solunda böyle birden fazla hatta böyle abiler ablalar sörfe gidiyorlar. Böyle tulumlarını falan giyiyorlar kenarda. Çok güzeldi. Şurada hafif virajımsı bir şey gördüm de ya hakikaten virajımsı ya. Viraj yok ya. Yani buralarda yok canım. O sırada bir viraj olmaz mı? O Great Ocean Road da mükemmeldi. Buralarda böyle görünce sevindirik oluyorsun. Aha 26 derecelik bir viraj. Nasıldı yol? Bugünkü yol çok sakindi. Çok güzeldi. Öyle bir numara da yoktu ama dünkü gibi değildi. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Burada 2 gün geçireceğiz. Hem biraz dinlenelim hem planlamamızı bir gözden geçirelim. Bu kadar büyük rotalarda planlama yaparken birçok değişken olacaktır doğal olarak. Önemli olan o değişkenlere hemen adapte olabilmek. Yani hemen güncelleyebilmek. Plana sadık kalmak önemli ama körü körüne de değil. Eyvallah Hacı abi. Selam verdi. Döner kavşaktan nasıl dönülür?
Şimdi biz döner kavşakta ne yapacağız? Karşıya gideceğiz önce. Soldan, trafik soldan ya, buradan sonra. Bakalım içeride kimse var mı? Yok. Bak trafik, herkes bekliyor. Şimdi biz sola döneceğiz. Bak. Herkes bekliyor. Medeniyetin gözünü seveyim ya. Vay arkadaş ya. Yani yol tırları girdi. Tabii bir kuyruk oluştu arkasında. Diğer taraftaki herkes bekledi bizim sıramızı. Biz çıkmadan kimse girmeye kalkmadı. Bugün kahvaltıda ne yaptım biliyor musun, sabah kahvaltıda? Sallama çay odalarda oluyor. Ve bisküvit. O da odalarda oluyor Allah'tan. Bir şekilde bisküvit var yani. Bir iki tane küçük poşette koyuyorlar. O kadar. Abi niye gidip yemeden doğru düzgün kahvaltı? Yok kardeşim, adamın restoranı yok. Herkes kendine göre planlıyor. Hele buralarda iyice gene hani Melbourne'de iyi kötü dünya mutfağıdır, odur budur, kahvedir, krosandır, bir şeyler buluyorsun da buralarda daha şikayetçiyim. Döner adadan karşıya geç diyor. Şimdi bakın. İçeride araba var, bekliyoruz. Medeniyet böyle. Tamam, arabaya. Şimdi biz gireriz. Şimdi gelenler bizi bekleyecek. Şimdi şuradan sonra sinyal veriyoruz. Hop, bak. Ama çok da iyi olmuyor. Burada baya bir şey var. Subway map. Güzel. Burada karnım doyar. Bookstore falan. Burası baya bir şey. Sanki bu şehirde mutlu olacağız gibi geldi. Sağa döneceğiz. Var mı bak mesela, bekliyorsun, bak medeniyet böyle, bak şimdi bunu bekliyorsun, tamam, çıktı. Şimdi oraya başkası girdi, bekliyorsun, bunu da bekliyorsun, bak şimdi sende sıra, bak şimdi o gelende sen bekleyecek. Şimdi buradan sinyal verdik, çok güzel. Yayalar var, yayalara karşı buyurun, bak yayalar da bizi bekliyor. Geçin arkadaşlar. Bak bunu Avustralyalılar yapmıyor ha. Direkt yürüyor. Kardeşim diyor, git diyor, yaya geçinden geç diyor. Bu da bizim farkımız olsun. Vallahi geldik. Dempster Center. Yalnız şu yaya abicim, ayaklar ne öyle ya. Galiba burası. Clearwater. No parking. Evet. Guest access only. I am the guest. Devam. Recep nerede? Recep'i bulalım hemen. Recep. Abi Recep'i arıyorum. Şurada mı acaba Recep? Evet, Recep'i bulalım hadi. Adrasan'da öyle bir tatile gitmiştik de aynı espriyi yaptım ben. Recep nerede Recep diye. Recep. Bulduk Recep'i. Vay, boş yer yok. Neyse bizim yerimiz ayrıldı. Hello. How are you? I have a reservation. Yeah. What was your name? Alim Ocaklı. Yeah. It's only 12 o'clock. Check-in's not till 2. So the girls are still cleaning up at the moment. No problem. I can wait. Are you alright to come back at 2? Actually, I prefer to go my room, but okay, thank you. You're welcome. Okay. Have you got an Australian number that I can put through? Yes, I have an Australian number. I can give my Australian number if I remember. Wait a minute, please. No problem. Okay, thank you. No problem. Recep değil, Şaziye vardı. O da dedi ki, abicim erken geldin. Odalar daha temizleniyor dedi. Check-in dedi 2'den sonra dedi, ama bak ben sana 1'e doğru bir kıyak yaparım dedi. Avustralya numaram varsa mesaj atarım, odan hazır diye dedi. Ne yapacağız? Şu şeyde bekleriz biz de ya. Motosikletimiz de burada dursun. Buradan bir araba gidip çıkmıyoruz.